Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben Doktor Nil Çetin, ben nöroloji uzmanıyım. 1991 yılından beri nörolojiyle uğraşan, uzun yıllardır nöroloji hizmeti veren bir hekimim. Ben çok uzun yıllar, öncelikle doğu hizmetlerimi yaptım. Çok uzun yıllar, önce Artvin'de 4 yıl, sonra Ağrı'da 5 yıl, Çorum'da 2 yıl gibi uzun bir doğu hizmetinden sonra Ankara'ya döndüm. Yaklaşık 17 senedir de Ankara'da görev yapıyorum. Yani çok bir ömrü nörolojinin içinde harcadım ve nörolojinin her alanında her gruptan hastayla ilgilendim. Parkinson hastaları, Alzheimer hastaları, migren hastaları, epilepsi hastaları, nöro-onkoloji grubu, çünkü ben 15 yıl onkoloji hastanesi nöroloji uzmanı olarak görev yaptım. Yani nörolojinin her alanında pek çok hastaya karşıladım, tedavi ettim ve büyük hizmetler verdiğimi düşünüyorum. Bugün sizlere demanstan ve unutkanlıktan bahsetmek istiyorum. Şimdi demans bizim hafıza, düşünce ve sosyal beceri alanındaki kaybımızı anlatan bir hastalık. Demans çok geniş bir hastalık grubu aslında, fakat demans ileri yaşın hastalığı. Yani ben 50 yaşında, 40 yaşına gelen bir hastaya demans demiyorum. O demans değil, o unutkanlık. Önce biraz demanslardan bahsedelim dilerseniz. Bizim beklenen ortalama yaşam süresi diye bir kavramımız var. Yani bizim ortalama bir Avrupa toplumu için ortalama bir yaşam süremiz var. Biz herhangi başımıza olağanüstü bir hastalık, kaza, bela gelmezse ortalama uzun bir yaşam bizi bekliyor. Bu bugün itibariyle Avrupa'da 80.1 yıla çıkmış durumda. Bakın 1950'lerde bu yaş ortalaması, beklenen ortalama yaşam süresi 50 idi. Şu anda 80 yaştan bahsediyoruz. Yani büyük bir uzama oldu. Sanayi devrimi, teknoloji devrimi, arkasından sağlıktaki büyük devrim, bunun etkisiyle tabii ki sağlık, tanı, tedavi anlamındaki büyük gelişmeler insanların yaşam sürelerini uzattı. Ulaşım imkanları, hekime, sağlık hizmetine çabuk ulaşmak, böylece biz yaşam süresini uzattık. Şimdi İspanya, İsveç gibi daha gelişmiş toplumlarda 83 yıldan bahsediyoruz. Beklenen ortalama yaşam süresi. Tamam. Peki Avrupa'da böyle, Türkiye'de durum ne? 78, bizlere çok uzadı. Demek ki biz uzun bir yaşam süreceğiz. Herkese uzun bir yaşam da diliyorum tabii ki. Sağlıklı bir yaşam diliyorum. Peki, bu uzamış yaşam süreleri yeni problemleri getirdi. Biz 65'ten sonra demansları, bunamaları görmeye başladık. Demans 65 yaşından sonra her 10 kişide bir, 75'ten sonra her 4 kişide bir görülen bir hastalık. Bakın çok sık görülen bir hastalık haline geliyor. Yaşla beraber oldukça artıyor ve büyük bir problem olarak bugün önümüzde duruyor demans. Dünyada böyle şu anda 2023 yılı itibariyle tüm dünyada 50 milyon Alzheimer hastasından bahsediyoruz. Bu 2050'de 150 milyona çıkacak. Bakın 150 milyon bunamayla mücadele edeceğiz sağlık sisteminin içerisinde ve biz bunları tedavi edeceğiz, tedavi etmeye çalışacağız. Bu büyük bir sosyal problem aynı zamanda. Aileler için, sağlık çalışanlar için büyük bir hasta popülasyondan bahsediyoruz biz. Demans deyince bunamalardan bahsediyoruz. Az önce ne demiştik? Düşünce, hafıza ve sosyal becerilerde etkileyen ve gerileten bir hastalıktan bahsediyoruz biz. Bu demansların %70'i büyük bir grubu Alzheimer dediğimiz çok popüler demanslar. Bunun dışında başka demans nedenleri var ama asıl Alzheimer'dan bahsedelim. Bu dediğim gibi 65'ten sonra gördüğümüz bir tablo. Bunların %5'lik küçük bir grubu ailevi ve genetik geçişli Alzheimer'lar daha genç başlıyor, 40 ve 50'li yaşlarda. Fakat bu tabii ki konumuzun dışında küçük bir popülasyon. Biz daha çok genel olarak ileri yaşta görülen Alzheimer'lardan bahsediyoruz. Ama bir de genç grubun unutkanlıkları var. Onlar bunama değil. Oraya geçeceğim şimdi. Bunlar unutkanlık. Bunlar basit unutkanlıklar. 18-65 yaş grubu bizim karşımıza geldiniz. Ben unutkanım, ben bunadım mı, Alzheimer mı oldum diye korkuyorsunuz. Hiç korkmayın, siz demans filan değilsiniz. Herkes zaman zaman unutur. Unutmak normaldir. Ama gün içerisinde sürekli unutmaya başladıysanız ve unutkanlık günlük hayatınızı etkilemeye başladıysa o zaman hastalıktan bahsederiz. Ama küçük unutkanlıklar, basit unutkanlıklar, bunlar unutkanlığın doğal süreçte karşımıza çıkan formlarıdır ve bunlar hastalık değildir. Hayır, konuşurken bir kelimeyi getiremediniz ama sonra düşününce o kelime çıktı. Dizi izliyorsunuz, çok tanıdığınız bir oyuncunun adını hatırlayamadınız ama biraz sonra hatırladınız.
Mutfağa gittiniz, bir şey alacaktınız, onu almadan döndünüz. Ya da odaya gittiniz, almanız gerekeni almadan tekrar döndünüz. Bunlar zaman zaman oluyorsa çok normal. Bunların sebepleri de var, bunları da az sonra konuşacağız. Ama bu çok sık oluyorsa, günlük hayatınızda artık sizi etkilemeye başladıysa, yaşam kalitenizi düşürüyorsa burada biz hastalık mı acaba bu deyip birazcık araştırmaya başlarız. Basit unutkanlıkların pek çok sebebi var ve biz bunu bulup buna yönelik tedavileri yaparsak hastayı en kısa zamanda normal sağlıklı hayatına döndürürüz. Şimdi neden olur? Alkol ve sigarayla başlayalım dilerseniz. Alkol kullanıyor musunuz? Sosyal içicilikten bahsetmiyorum. Sosyal içiciler, size bir risk yok, bir zararı yok bu işin. Fakat eğer alkolünüzün kullanım dozunuz biraz yüksekse, daha çok sık alkol alıyorsanız ve dozu da yüksek tutuyorsanız, alkol hem anlık hafızayı bozar. Çünkü o anda hem odaklanmanızı, hem konsantrasyonunuzu, hem o andaki dikkatinizi bozacağı için anlık hafızayı bozar. Ayrıca yüksek dozlar beyne zarar vermeye başlıyor. Kortekse incelmeye başlıyor. Bizim korteks dediğimiz gri cevherimizde, beynin derin dokularında, özellikle hipokampal bölge dediğimiz hafıza merkezinde gerilemeye başlıyor ve Alzheimer kronik dönemde aslında çok ileri, Korsakov sendromu dediğimiz ileri beyin erimesine kadar giden bazı zararlar verebiliyor. Ama korkmayın, bu tabii ki sosyal içicilerde, az içki içenlerde değil, ağır ve sık içki kullananlarda gördüğümüz bir durum. Asetilkolin diye bir maddemiz var bizim. Beynin bir nörotransmitteri. Beyinde bir ulak diyorum ben bunlara. Nöronlar arasında haberleşmeyi sağlıyor. Nöronların dokulara, kaslara gönderdiği iletiyi sağlıyor. Bir ulak bu. Asetilkolin bizim için çok önemli bir ulak. Asetilkolinin nöronlar arasındaki iletişim sağlayan bu nörotransmitterin etkileyen antikolinerjik, bunu azaltan ilaçlarımız var. Depresyon grubu ilaçlar, bazı ağrı kesiciler, bazı kas gevşeticiler. İşte bu grup ilaçları kullanıyorsanız biraz unutkan olmaya başlamışsınızdır. Bunun nedeni sizin hafızanız değil, ilacın en etkisidir. Ya da antihistaminikler. Günlük yaşamda çok kullanıyoruz. Alerji için kullandığımız antihistaminikler dikkati bozarlar ve hafızayı etkileyebilirler. Bunlar hastalık değil, bunlar ilaç yan etkileri kabul edelim. Sigarayı unuttuk, sigaradan bahsedelim. Sigara içicileri. Yine yüksek doz sigarada sorun var. Neden? Sigara iki mekanizmayla beynimizi etkiliyor. Bir, oksijeni azaltıyor. Karbon monoksiti çoğaltıp oksijeni azaltıyor. Bizim nöronlarımız neyle besleniyor beyinde? Oksijen lazım nöronlara. Evet, hipoksiye girdik, oksijen azaldı. İşte nöronlar tembelleşti. İki, damar sertliği yaptık. Beyin İnanılmaz kan dolaşımı olan bir organ. Beynin küçük damarları, büyük damar, inanılmaz bir vaskülarizasyonu var, dolaşımı var. Damar sertliği kalp damarları ve beyin damarlarını ilk etkilemeye başlıyor ve özellikle kapiler sistemde, küçük damarlarda dolaşım bozulmaya başlıyor. Sigara ne yapıyordu? Katranıyla, nikotiniyle, içindeki maddelerle damar sertliğini tetikliyor. Peki bu damar sertliği kapiler damarları tıkadığı zaman işte dokuda hasar, işte nöronlarda hasar ve beynimizde hasar başlıyor. İşte unutkanlık sigaradan da oluyor. Depresyondaysak, hüzünlüysek, stresliysek biz o anda odaklanamayız. Ana odaklanamayız. Biz kafamız başka düşüncelerde olduğu için ne odaklanabiliriz, ne o anda konuşulanları, okuduklarımızı dikkat edip de hafızamıza kaydedebiliriz. Dolayısıyla depresyon, tedavi edilmemiş stres, uzun süreli kronik depresyonlar unutkanlığa yol açar. Bir dipnot. Kronik, iyi tedavi edilmemiş ve uzun süren depresyonlar ne yazık ki Alzheimer'da tetikliyor. Çünkü depresyonlar kronik dönemde hafızayı bozmaya başlıyorlar. Bu çok önemli. Ayrı bir risk faktörü damarsal hastalıklar yapan bazı durumlar. Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi damarlarımızı bozan, damar tıkanıklığına, damar sertliğine yol açan rahatsızlıklar az önceki mekanizma üzerinden beyne zarar verdiği için yine unutkanlığın sebeplerinden biri. Depresyon dedik, uyku bozukluklarından bahsedelim. Uyku çok önemli. Uyku bizim gündüz dinlediğimiz, öğrendiğimiz bütün bilgilerin kaydedildiği bir dönemdir. Gece hafızaya kaydederiz aldığımız bilgileri. O bilgi uptake'i hafızaya geçer. Dinleniriz, rejenere oluruz, şarj oluruz. Eğer uyku, özellikle derin uyku dediğimiz o 3. evredeki tam dinlendiğimiz ve kayıtları yaptığımız dönemdeki uykumuz bozuksa hafızamız bozulacaktır. Uyku bozukluğu da yine unutkanlığın ciddi bir sebebidir. Hastamız hormonal bir düzensizlik hastalığı varsa,
Örneğin bir tiroid fonksiyon bozukluğu, bir sürrenal bez yani böbrek üstü bezinde bir hormonal bozukluğu veya bir şeker hastalığı varsa, insülin direnci varsa, bir defa endokrin bozukluklar unutkanlığa, beyni etkileri için hafıza bozukluğuna yol açabilir. Onun dışında vitaminler. En önemli konu bu. B vitaminlerimiz, B1, B6 ama özellikle altını çizdiğim B9 ve B12 vitamini, folik asit ve kobalamin. Bunlar beyin sinir sistemi vitaminleri. Bunlar miyelini yapıyorlar. Nöronlarda DNA, RNA, protein sentezine giriyorlar. Kırmızı kan hücrelerine sentezine giriyorlar ki bu ne yapıyor? Oksijeni dokularımıza taşıyan kırmızı eritrositlerin yapımına giriyorlar. Bakın her yerden nöronları besliyorlar. Herkes unutur ama çok sık ve ağır unutkanlıklarınız varsa lütfen en kısa zamanda nörologlarınızla görüşünüz. Herkese çok çok sağlıklı günler diliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.